Hoş geldin. Bugün önümüzde insanlık tarihini en başından en temelden ele alan bir kaynak var. Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara kitabından derlenmiş oldukça zengin notlar. Aynen. Bu notları kullanarak türümüzün gezegendeki o inanılmaz yolculuğuna bakacağız. Yani nasıl oldu da Afrika savanlarında sıradan, önemsiz bir hayvanken birden dünyanın efendisi haline geldik? Bu sorunun peşine düşeceğiz. Kesinlikle amacımız da bu devasa hikayeyi şekillendiren üç büyük devrimi mercek altına almak olacak. Bilişsel devrim, tarım devrimi ve tabii ki bilimsel devrim. Yani bu süreçte bizi biz yapan neydi? Hangi dönüm noktaları bugünkü dünyayı yarattı? Ve belki de en önemlisi bu ilerlemenin bedeli ne oldu? İşte bu soruların cevaplarını senin için bu kaynaklardan damıtmaya çalışacağız. Harika, o zaman lafı hiç uzatmadan başlayalım. İnsanlık hikayesinin en başına, yani aslında pek de özel olmadığımız, hatta gezegeni başka insanlarla paylaştığımız o ilginç zamanlara gidelim. Evet, bu gerçekten de her şeyin başlangıç noktası. Genelde insanlık tarihini sanki hep biz varmışız gibi düşünürüz ama Ama gerçek bundan çok farklı. çok farklı. Yaklaşık 100 bin yıl önce biz Homo sapiens olarak sahneye çıktığımızda gezegende en az 6 farklı insan türü daha yaşıyordu. Yani yalnız değildik. Bu fikir bile başlı başına çok tuhaf geliyor. Peki kimlerdi bu diğer insanlar? Notlarda birkaç örnek vardı sanırım. Olmaz mı? Mesela Endonezya'nın Java adasında tropik iklime tamamen uyum sağlamış Homo soloensis vardı. Hmm, Yine Endonezya'da ama bu sefer Flores adasında kaynakların kıtlığı nedeniyle evrimleşerek cüceleşmiş, boyu 1 metreyi ancak bulan. 1 metre mi? Evet ve bu yüzden Hobbit lakabıyla anılan Homo floresiensis yaşıyordu. Vay canına. Bildiğimiz Hobbit. Yani Aynen. Avrupa ve Batı Asya'da ise hepimizin bildiği, bizden çok daha kaslı ve soğuğa dayanıklı olan Neandertaller hüküm sürüyordu. Hatta daha çok yeni, Sibirya'daki Denisova mağarasında bulunan küçücük bir parmak kemiği sayesinde Homo denisova adında yepyeni bir kuzenimizi daha keşfettik. notlardaki bu bölüm beni gerçekten sarstı. Bir an için bu türlerin yok olmadığını hayal etsene. Yani Neandertallerin veya Denizovalıların bizimle birlikte yaşamaya devam ettiği bir dünya. Düşüncesi bile inanılmaz. Kaynaklardaki o sorular çok çarpıcı. Dinler nasıl olurdu? Adem ile Havva. Neandertallerin de atası sayılır mıydı? Aynen. Ya da bugün bir anayasa yazılsa, tüm insanlar eşittir dendiğinde bu ifade tüm homo türlerini mi kapsardı? Bu ihtimal bile kendimizi ne kadar tek ve biricik varsaydığımızı insanın yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. Kesinlikle. Ve bu durum şu can alıcı soruyu doğuruyor. Ne oldu da onca tür arasından sadece biz, Homo sapiens ayakta kaldık, diğerleri nereye kayboldu? İşte bu milyon dolarlık soru. Kaynaklara göre cevap yaklaşık 70 bin yıl önce gerçekleşen bilişsel devrimde ve bu devrimin bize kazandırdığı eşsiz bir yetenekte, yani dilimizde saklı. Evet, ama burada bir detay var. Dur bir dakika, başka hayvanlarda iletişim kurmuyor mu? Notlarda yeşil maymun örneği var. Hani dikkat kartal veya dikkat aslan diye farklı çığlıklar atabiliyorlar. Bizim dilimizi bu kadar özel, bu kadar güçlü kılan neydi? Harika bir nokta. İşte bizim dilimizin asıl devrimci yönü sadece gördüğümüz şeyler hakkında konuşmak değil. Asıl güç, var olmayan şeyler hakkında konuşabilme yeteneğimiz. Var olmayan şeyler mi? Yani efsaneler, mitler gibi mi? Tam olarak. Efsaneler, mitler, tanrılar, dinler ve modern dünyada belki de en güçlüsü şirketler gibi hukuki kurgular yaratabiliyoruz. Kaynaktaki Peugeot örneği bu durumu mükemmel açıklıyor. Evet, o çok iyiydi. Düşünelim, Peugeot şirketi nedir? Arabaları mı? Hayır, onlar hurdaya çıkabilir. Fabrikaları mı? Onlar da satılabilir. Çalışanları mı? Onlar da işten ayrılabilir. Peugeot aslında hepimizin kolektif olarak var olduğuna inandığı, kağıt üzerinde yaşayan bir hayal ürünü, bir kurgudur. Ama bu kurgu o kadar güçlü ki. O kadar güçlü ki binlerce insanı işe alabilir, bankalardan kredi çekebilir, mahkemelerde dava açabilir. Bu inanılmaz bir fikir. Yani bu mantıkla bugün konuştuğumuz uluslardan insan haklarına, hatta cebimizdeki paraya kadar her şey aslında bu ortak hayal gücünün bir ürünü. Öyle mi?
Tam olarak bu. Yani hepimizin kolektif olarak evet bu gerçektir ve değerlidir demesiyle var olan bir şey. İşte Harari'nin efsanevi yapıştırıcı dediği şey bu. Bu yetenek sayesinde daha önce hiçbir türün başaramadığı bir şey yapabiliyoruz. Esnek bir şekilde ve çok büyük sayılarda işbirliği yapmak. Şempanze örneği vardı sanırım. Evet, bir şempanze sürüsü en fazla 150 bireyden oluşabilir. Çünkü sosyal bağları birebir tanışıklıkla, birbirlerinin tüylerini temizlemek, sarılmak gibi fiziksel temasla kurulur. 150'den fazla şempanzeyi bir araya getirirseniz kaos çıkar. Anladım. Ama biz sapiensler aynı tanrıya, aynı ulusa, aynı futbol takımına veya aynı paraya inandığımız için hiç tanımadığımız milyonlarca insanla ortak hedefler doğrultusunda çalışabiliyoruz. Piramitleri inşa etmemizi, Ay'a gitmemizi sağlayan sır bu. İşte bu soyut düşünme ve kitlesel işbirliği yeteneği bizi sadece daha iyi avcılar yapmadı, aynı zamanda gezegenle olan ilişkimizi kökten değiştirecek bir gücü de beraberinde getirdi. Ve bu da bizi bir sonraki adıma getiriyor. Evet, Harari'nin tarihin en büyük aldatmacası olarak adlandırdığı o meşhur dönüm noktasına. Tarım devrimi. Genelde bunu insanlığın refaha doğru attığı dev bir adım olarak düşünürüz ama notlar hiç de öyle söylemiyor. Evet, bu kitaptaki en kışkırtıcı iddialardan biri bu. Buna göre tarım devrimi, insanlık için ileriye doğru atılmış bir adımdan çok bir tuzaktı. Bir tuzak mı? Nasıl yani? Şöyle ki, ortalama bir çiftçinin hayatı, avcı toplayıcı bir atasının hayatından çok daha zordu, daha stresliydi ve daha az tatmin ediciydi. Ama daha çok yiyecekleri yok muydu? Miktar olarak evet ama çeşitlilik olarak hayır. Avcı toplayıcılar çeşitli besinler tüketirken çiftçiler buğday, pirinç gibi tek tip ve besin değeri daha düşük gıdalara bağımlı hale geldi. Tarlada sabahtan akşama kadar çok daha uzun saatler çalıştılar. Ve en önemlisi Salgın hastalıklar. kesinlikle yerleşik hayata geçip kalabalık köylerde yaşamaya başlayınca salgın hastalıklar için mükemmel bir ortam yarattılar. Anlıyorum, kaynaklar bireysel çiftçinin hayatının zorlaştığını söylüyor. Ama diğer yandan bu aldatmaca olmasaydı, şehirler, yazı, imparatorluklar, yani bugün medeniyet dediğimiz şeyin temelleri atılabilir miydi? Belki de bu, türümüzün ilerlemesi için ödenmesi gereken bir bedeldi. Bu çok yerinde bir soru. Evet, medeniyetin temelleri tarımla atıldı ama bu bir seçim değildi. Kaynaklar bunu bir lüks tuzağı olarak tanımlıyor. Lüks tuzağı. Başlangıçta tarım biraz daha fazla yiyecek demekti, bir lükstü. Ama bu durum nüfus patlamasına yol açtı. Artan nüfusu beslemek için daha fazla tarım yapmak gerekti. Birkaç nesil sonra kimse avcı toplayıcı hayatı hatırlamaz oldu ve geri dönüş yolu tamamen kapandı. Yani lüks bir ihtiyaç ve bir zorunluluk haline geldi. Tıpkı modern hayattaki gibi. Tam olarak. Notlardaki e-posta analojisi tam da bu noktaya parmak basıyor. E-posta, hayatımızı kolaylaştırmak ve bize zaman kazandırmak için icat edildi ama bugün hepimiz günde yüzlerce e-postaya cevap yetiştirmeye çalışırken eskisinden daha mı rahatız? Pek sayılmaz. Tam tersi, sürekli bir aciliyet ve stres içindeyiz. Tarım da insanlık için böyle bir tuzağa dönüştü. Ve bu devrim sadece insanları değil, evcilleştirdiğimiz hayvanları da derinden etkiledi. Evrimsel başarı açısından bakarsak, tavuklar ve inekler tarihin en başarılı hayvanlarıdır. Milyarlarcası gezegende yaşıyor. Ama bireysel olarak hayatlarına bakınca durum bir felaket. Kesinlikle bir felaket. Evcilleştirme süreci hayvanlar için genellikle korkunç bir zulüm anlamına geliyordu. Kaynaklarda Yeni Gine'de domuzların kaçmasını engellemek için burunlarının bir kısmının kesilmesi veya gözlerinin çıkarılması gibi oldukça sert ve rahatsız edici örnekler veriliyor. Bu gerçekten korkunç. Yani bir tür olarak gezegene hükmetmemizin bedelini sadece diğer insanlar değil, hayvanlar da en acı şekilde ödemiş. Maalesef öyle. Tarımla birlikte toplumlar büyüdü, köyler şehirlere dönüştü ve milyonlarca insan bir arada yaşamaya başladı. Bu kadar büyük kalabalıkları yönetmek için yeni efsanevi yapıştırıcılara ihtiyaç duyulmuş olmalı. Büyük hayali düzen ortaya çıktı. Para, imparatorluklar ve din. Ve bu üçü de aslında Bilişsel devrimin bir ürünü. Hepsi de fiziksel bir gerçekliğe sahip olamayan ama milyonlarca insanın ortak inancıyla işleyen sistemler.
Para bunun en bariz örneği. O kağıt parçasının veya ekrandaki dijital rakamın kendi başına hiçbir değeri yok. Ama hepimiz ona değer atfettiğimiz için işliyor. Aynen öyle. Bu sayede bir doktorla bir ayakkabı boyacısı arasında evrensel bir takas aracına dönüşebiliyor. Bu bağlamda tarihteki ilk yazılı metinlerin şiir, felsefe ya da kahramanlık destanları değil de vergi ve borç kayıtları olması çok manidar. Çok. Hatta notlarda geçen bir detay beni çok güldürdü. Tarihte adı bilinen ilk insanın bir peygamber, bir şair ya da bir komutan değil, Kuşim adında Sümerli bir muhasebeci olabileceği söyleniyor. Evet, o detay harika. Miafmacık 300 binlere ait bir tablette 29.086 ölçü arpa, 37 ay kuşim gibi bir ibare varmış. Yani tarihteki ilk ünlü bir muhasebeci mi? Bu şairlerin ve kralların pek hoşuna gitmezdi herhalde. Muhtemelen gitmezdi ama düzenin işlemesi için onlara ihtiyaç vardı. İkinci büyük birleştirici güçse imparatorluklardı. Hı hı. İmparatorluklar tanımı gereği farklı halkları ve kültürleri tek bir siyasi çatı altında birleştiren yapılardı. Bu süreç genellikle kanlı ve acımasız olsa da fikirlerin, teknolojilerin, malların ve dillerin daha önce hiç olmadığı kadar geniş alanlara yayılmasını sağladı. Buna en iyi kanıt da belki de şu an konuştuğumuz dil. Çoğumuzun ana dili, yüzlerce veya binlerce yıl önce atalarımızı fetheden bir imparatorluğun mirası. Kesinlikle. Kaynaktaki Mısır örneği çok çarpıcı. Evet. Antik Mısır'ın görkemli firavunlarının torunları bugün Arapça konuşuyor ve kendilerini Arap olarak tanımlıyorlar. Bu, imparatorlukların kültürel gücünün ne kadar kalıcı olabildiğini gösteriyor. İnanılmaz bir değişim. Ve son olarak dinler var. Özellikle Hristiyanlık ve İslam gibi evrensel ve misyoner dinler, yerel tanrıların ve kabile sadakatinin ötesine geçerek tüm insanlığa hitap eden bir düzen vaat ettiler. Biz ve onlar ayrımını kaldırmayı hedeflediler yani. Aynen. Herkesi tek bir tanrının kulları olarak birleştirmeyi hedeflediler. Ancak işin ilginç yanı, teoride reddettikleri çok tanrıcılığı pratikte genellikle sürdürdüler. Notlardaki Azize Brigit örneği tam olarak bunu anlatıyor sanırım. Yani eski inançlar tamamen yok olmuyor, sadece yeni sistemin içinde kılık değiştirerek yaşamaya devam ediyor. Aynen öyle. İrlanda Hristiyanlaşmadan önce Keltlerin en önemli tanrıçalarından biri Brigid'di. Hristiyanlık adaya geldiğinde bu popüler tanrıçayı ortadan kaldırmak yerine onu Azize Brigid olarak vaftiz ettiler. Yani eski tanrıçayı bir Azize'ye dönüştürdüler. Tam olarak. Bugün İrlanda'nın koruyucu azizelerinden biridir ve eski pagan tanrıçasının birçok özelliği onda yaşamaya devam eder. Eski tanrılar aziz kılığında hayatta kaldı. Para, imparatorluklar ve din. Bu üç büyük birleştirici gücün ardından son 500 yıla, yani dünyayı bugünkü haline getiren son büyük devrime, bilimsel devrime geliyoruz. Evet. Kaynaklara göre bu devrimin fitilini ateşleyen fikir çok basit ama bir o kadar da radikal. Cehaletimizi kabul etmek, yani bilmiyoruz demek. Bu gerçekten de bir zihniyet devrimiydi. Çünkü bilimsel devrimden önceki tüm bilgi sistemleri, dinler, felsefeler, bilinmesi gereken her önemli şeyin kutsal metinlerde veya eski bilgelerin sözlerinde zaten mevcut olduğunu varsayardı. Yani cevaplar zaten oradaydı, aramana gerek yoktu. Aynen. Dünya ile ilgili önemli bir sorunuz varsa İncil'e, Kur'an'a veya Aristo'ya bakmanız yeterliydi. Modern bilim ise tam tersi bir noktadan hareket etti. Biz aslında pek bir şey bilmiyoruz. Ve bu cehalet itirafı Bizi gözlem yapmaya, deneyler düzenlemeye ve matematiksel araçlar kullanarak yeni bilgiler aramaya itti. ve bulunan bu yeni bilgi sadece merak gidermek için kullanılmadı. Yeni teknolojiler geliştirmek, yani yeni güçler elde etmek için kullanıldı. İşte bu noktada ilerleme fikri doğdu. Artık yoksulluk, hastalık, yaşlılık ve ölüm, Tanrı'nın takdiri veya kaçınılmaz bir kader olarak değil, Çözülmesi gereken teknik problemler olarak görülmeye başlandı. aynen öyle. Ve bu süreçte bilim, imparatorluk ve sermaye arasında kopmaz bir bağ oluştu. Birbirlerini besleyen bir üçlü haline geldiler.
Sermaye, bilimsel araştırmaları finanse etti. Bilim, imparatorluklara yeni güçler ve zenginlikler kazandırdı. İmparatorluklar da bu zenginliği tekrar sermayeye ve bilime yönlendirdi. Bu üçlünün nasıl iç içe geçtiği inanılmaz. Kaynaklardaki Kaptan Cook'un seferi tam da bunu gösteriyor. Bu gezi bilimsel bir keşif gezisiydi. Evet, botanikçiler, gökbilimciler falan vardı gemide. Ama aynı zamanda İngiliz İmparatorluğu'na Avustralya gibi devasa bir kıtayı kazandıran askeri ve sömürgeci bir operasyondu. Cook'un seferinde iskorbüt hastalığına karşı C vitamininin etkili olduğunun kanıtlanması gibi bilimsel bir buluş, Bilim, para ve güç. Hepsi aynı gemideydi. bu devrimlerin birleşik etkisiyle insanlık son birkaç yüzyılda gezegenin ekolojisini binlerce yıldır olduğu kadar kökten değiştirdi. Rakamlar gerçekten akıl almaz. Neydi o rakamlar? Bugün gezegendeki tüm insanların ve evcilleştirdiğimiz çiftlik hayvanlarının, yani inekler, domuzlar, koyunlar, bunların toplam ağırlığı yaklaşık 700 milyon ton. 700 milyon ton. Evet, geriye kalan tüm büyük vahşi hayvanların, tüm filler, zürafalar, aslanlar, balinalar ve diğerlerinin toplam ağırlığı ise 100 milyon tondan daha az. Bu istatistik inanılmaz. Gezegeni resmen kendi çiftliğimize çevirmişiz. O çocuk kitaplarında gördüğümüz, hayran olduğumuz aslanlar, zürafalar, goriller aslında birer nostalji nesnesine dönüşmüş durumda. Nadir bulunan birer müze objesi gibi. Gerçek dünya 15 milyar ineğe ve 20 milyar tavuğa ait. Maalesef durum bu. Ve işte buradayız. Bir zamanlar besin zincirinin ortalarında yer alan, yırtıcılardan köçe bucak kaçan bir canlı, bugün atomu parçalayan, aya ayak basan ve genetik mühendisliğiyle hayatın kurallarını baştan yazmanın eşiğinde olan bir tanrıya dönüştü. Bu gerçekten baş döndürücü bir yolculuk. Ama tüm bu analizlerin sonunda kaynaklar bizi belki de en temel, en insani soruyla baş başa bırakıyor. Tüm bu güç, tüm bu ilerleme bizi daha mutlu etti mi? Ah, Yani milyarlarca dolarlık bir şirketin CEO'su 30 bin yıl önce bir mamut avlayan atasından gerçekten daha mı mutlu? işte bu cevaplaması en zor soru. Eğer mutluluğu zenginlik, sağlık veya haklar gibi dış koşullarla ölçersek, evet çok daha ilerideyiz. Ama kaynaklar biyolojik bir bakış açısı sunuyor. Mutluluk seviyemizi belirleyen şey aslında dış koşullar değil, beynimizdeki serotonin, dopamin gibi biyokimyasalların seviyesi. Yani mutluluk içimizde mi? Bir nevi bu kimyasallar genetik piyangoyla belirlenen bir aralıkta salınıyor. Yani bazı insanlar doğuştan daha neşeli bir biyokimyaya sahipken bazıları daha karamsar bir yapıya sahip. Bu çok kışkırtıcı bir düşünce. Yani onca devrim, savaş, icat, hepsi aslında biyokimyasal seviyede pek bir şeyi değiştirmedi mi? Kaynaktaki Fransız devrim örneği bu fikri çok iyi özetliyor. Devrim, Fransızlara insan hakları verdi, aristokrasiyi devirdi ama büyük olasılıkla Fransız halkının ortalama serotonin seviyesini değiştirmedi. O zaman tüm bunların anlamı neydi? Bu, tarihin en büyük felsefi sorularından biri. Eğer kolektif ilerleme bireysel mutluluğa yansımıyorsa neyin peşindeyiz? Bu sorunun net bir cevabı yok sanırım. Yok. Kitapta zaten bir cevap vermekten çok bu soruyu sordurmaya amaçlıyor. Ve bu derin sorgulamanın ardından senin için de üzerinde düşüneceğin son bir düşünceyle bitirelim. Kaynaklar geleceğe, yani bizim doğal seçilimin yerine akıllı tasarımı koyacağımız bir döneme bakarak son buluyor. Tehlikeli ama heyecan verici bir gelecek. Genetik mühendisliği, siborg teknolojisi ve yapay zekayla sadece çevremizi değil, kendi bedenimizi, beynimizi ve hatta arzularımızı bile yeniden tasarlayabilecek güce erişiyoruz. Bu tanrısal güce sahip olduğumuzda sormamız gereken en önemli soru belki de şu olacak: ne istemeyi istemeliyiz?